Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir katmer tarifi hazırladım. Hamur açarken ne oklava ne de merdane kullanmıyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. En son yavaş yavaş unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Hamurumuz sadece 3 malzemeden oluşuyor. Yeteri kadar çırptıktan sonra çırpıcıyı içerisinden çıkartıyorum ve unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra elimle karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurun kolay bir şekilde açılması için hazırladığımız hamurun da yumuşak olması çok önemli. O yüzden lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Yoğurma kabında hamurumu toparladıktan sonra tezgaha alıyorum ve yoğurma işlemine tezgahta devam ediyorum. Yaklaşık 4-5 dakika boyunca yoğuracağım. Süre sonunda bezelerimi alarak hamurlarımı o şekilde dinlendireceğim. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra yuvarlak bir form veriyorum. Hazırladığım hamuru 2 eşit parçaya kesiyorum. Sonrasında bezelerimi daha eşit alabilmek için hamuru silindir haline getiriyorum. Silindir haline getirdiğim hamuru da 4 eşit parçaya kesiyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 8 adet beze elde ediyoruz. Tüm hamurlarımı keserek hazırladıktan sonra yuvarlıyorum ve beze haline getiriyorum. Bezelerimin tamamını yuvarlayarak hazırladım. Tarifim için 125 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Erittiğim tereyağının içerisine sıvı yağ ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım tereyağlı sıvı yağ karışımdan borcama biraz alıyorum ve her yerine yayıyorum. Hazırladığımız bezeleri yağda bekleteceğiz ve bu yağda hamurlarımızı açacağız. Borcamı güzelce yağlayarak hazırladım. Şimdi yuvarladığım hamurun her yerini yağ buladıktan sonra borcama koyuyorum. Ve diğer kalan hamurları da aynı şekilde yağ bulayarak borcama koyuyorum. Bu şekilde 1 saat boyunca dinlendireceğiz. 1 saatin sonunda hamurlarımız çok güzel bir şekilde dinlenmiş olacak ve artık açılmak için hazır olacak.
Tüm bezeleri yağlayarak borcama koydum. Kalan yağı da üzerine döküyorum. Hazırladığım borcamı temiz bir poşete koyduktan sonra 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bir saatin sonunda hamurlarım güzelce dinlendi. Hemen bir tane bezemi tezgaha alıyorum. Kalanları yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum. Hem hazırladığınız hamur ne kadar yumuşak olursa hem de ne kadar güzel dinlendirirseniz hamuru açmak o kadar kolay olacaktır. Borcamdaki yağdan da üzerine bir miktar koyduktan sonra elimle açıyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi açma esnasında ne oklava ne de merdane kullanmanıza gerek kalmıyor. Hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki kendiliğinden açılıyor. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması için hamurun tüm açma aşamasını sizlerle hızlandırılmış şekilde paylaşıyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Hamuru açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir. Şekli çok düzgün olmayabilir. Bunlara hiç takılmayın. Sadece hamuru açarken hem olabildiğince ince açın hem de her yeri eşit incelikte olsun. ...55-60 santim çapına gelinceye kadar hamurumu güzelce açıyorum. Hamuru yeteri kadar açarak incelttikten sonra yine borcamdan bir miktar yağ alıyorum ve her yerine güzelce sürüyorum. Hamuru hem açarken hem de katlarken üzerine yağ sürüyoruz. Pişirirken ekstra yağ kullanmayacağız. Yağı her yerine ince bir tabaka halinde sürdükten sonra görmüş olduğunuz gibi parmak uçlarımla hamuru ittiriyorum ve rulo yapıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı hem çok basit hem de çok fazla malzeme gerektirmiyor. Üstelik oldukça da bereketli ve lezzetli bir tarif. Hamuru bir uçtan diğer uca rulo yaparak hazırladıktan sonra gül böreği şeklinde hazırlıyorum. Ve de hazırladığım hamuru tekrar borcama alıyorum. Dilerseniz bu tariften bolca yaparak piştikten sonra veya pişirmeden önce de buzluğa koyabilirsiniz. Bir kez daha hamurun ne kadar kolay açıldığını ve açarken yırtılma olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Hamuru yeteri kadar açarak incelttikten sonra her yerini ince bir tabaka halinde yağlıyorum. Ve de en son parmak uçlarımla ittirerek hamuru rulo haline getiriyorum. Bir uçtan diğer ucu rulo yaparak hazırladıktan sonra yine elimle biraz daha hamuru inceltiyorum. En son gül böreği şeklinde hazırladığım hamuru borcama koyuyorum. Katmer hamurlarımın tamamını hazırladıktan sonra yine poşete koyuyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. 1 saat boyunca dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda hamurlarımı buzdolabından çıkartıyorum. Bu süre zarfında hamurlarım tekrar yumuşadı ve tereyağı ile bütünleşti. Hemen bir tanesini tezgahıma alıyorum. Hamuru açmadan önce tezgahıma bir miktar un serpiyorum.
Hamuru elimle biraz açtıktan sonra altına üstüne un serpiyorum ve oklavayla yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Dilerseniz tüm hamurlarınızı bu şekilde açarak hazırladıktan sonra teker teker pişirmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz de bir taraftan açın, diğer taraftan pişirin, hangisi kolayınıza geliyorsa. Ben tüm hamurlarımı teker teker açıyorum ve hazırlıyorum. Daha sonra pişirme işlemine geçeceğim. Hamurlarımız buzdolabında güzelce dinlendiği için tereyağı dondu. Açarken ve pişirirken zorlanma yaşamıyoruz. Tüm hamurlarımı açarak hazırladıktan sonra açtığım ilk hamuru ısıttığım tavaya koyuyorum. Yüksek ateşte sürekli çevirerek pişiriyorum. Böylelikle hem içi güzelce pişiyor hem de yumuşacık oluyor. Yine aklınızda soru işareti kalmaması için pişirme aşamasının tamamını sizlerle hızlandırılmış şekilde paylaşıyorum. Katmerler pişerken bu şekilde şişiyorsa içi de güzelce pişiyor demektir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli detay hem tavanın sıcak olması, hem yüksek ateşte olması hem de sürekli çevrilerek pişiriliyor olması. Tüm bu detaylara dikkat ettiğiniz sürece eminim sizlerin katmerleri de çok güzel olacaktır. Hamurların tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Sıcak tavaya koyuyorum ve sürekli çevirerek pişiriyorum. Dilerseniz tüm bu işlemleri bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Sabah da hemen hamurları açarak pişirme işlemine geçebilirsiniz. Böylelikle de kahvaltınızda sıcak sıcak tüketmiş olursunuz. Pişirdiğim katmerleri üst üste koyuyorum ve hazırlıyorum. Katmerlerim artık servis için hazır. Gördüğünüz gibi dışı nar gibi kızardı ve içi de yumuşacık oldu. Şimdi sizlere içinin ne kadar güzel piştiğini ve tel tel ayrıldığını göstermek istiyorum. Gerçekten hem yaparken hem de yerken keyif alacağınız bir tarif. Umuyorum ki sizler de tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.